Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Hz. Adem Efendimizin toprağa getirildiği, serildiği bir taşın üzerinde. Şimdi Allah-u Zülcelal'in emri ilahisi hasıl olacak. Toprak karılmaya başlanacak. Yani karıştırılacak. Öyleyse su gerekecek. Suyla buluşacak Hz. Adem Efendimizin toprağı. O su nereden geldi ve nasıl hasıl oldu onu anlayacağız. Ama aynı zamanda bu dersimizde insan varlığının zikrullah üzere olduğunu da delillendirmiş olacağız. İnsanın Allah-u Zülcelal'in sesinin nidasını duyduğunda, bir ezan-ı Muhammedi'yi duyduğunda, hele ki onda iman hasretlerine yakın cüzler söz konusu olup bir başka dine mensup ya da herhangi bir dinden habersiz ise, onun duygularının bir anda kabarıyor olması, bizim duyduğumuz herhangi bir nidadan vücudumuzun tepki verebilir olması, başlangıçta ve yaratılış aşamasında zikrullah üzerine yaratıldığımızın bir delili olarak bu dersi de beyan etmiş oluruz inşallah. Efendim, su en başta biliyorsunuz ki yaratılışta nasıl yaratıldığını beyan etmiştik. Semanın oluşumundaki ilk su zerresi Allah-u Zülcelal'in emri ilahisiyle İsrafil aleyhisselama bağlı olan bir melaike tarafından bir kapta saklanmıştı. Bu suyun bir nemli hali gibi düşünebilirsiniz, yani buhar hali, ama öyle bir hal ki harekete geçebiliyor ve bu hareketini Allah'ın emriyle bir manyetik rezonansla gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bir yerden bir yere hareket ettirebiliyoruz suyu. Nasıl olur demeyin. Kur'an-ı Azimüşşan'da diğer bütün peygamberlerde bir şeyin diğerden götürülmesi, demirin akıtılması gibi unsurların varlığı şimdi bu mekanda tayin edilmiş maddenin hükmünce Allah'ın emrince hasıl oluyor. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği her şey onun emriyle oluyor. Nasıl isterse öyle oluyor. Ama bütün istekleri maddi bir delille örtülüyor ki hakiki iman sahipleri bundan şüphe duymuyor. Bir diğer taraftan iman ehli olmayanlara da bir delil hükmünde beyan edilmiş oluyor ve her birinin içinde ayrı bir ilim ciheti hasıl oluyor. Efendim, dolayısıyla su bu kabın açılmasıyla beraber bir kübe benzeyen bir yapıdan çıkmasıyla hareket başladı. Bu hareket ilk başta kanın nüvesi hükmündeydi. Yani canlılara, diğer canlılara hükmü mahiyetin beyan olunabilmesi, insanın diğer varlıklardan daha üstün bir canlı olabilmesi için bu suyun belli bir özelliğe sahip olması gerekiyordu. İnsanın kendi kanında dolaşacak bir hükmün taşıyıcı olabilmesi için. Çünkü birkaç ders sonra nefai ilahi bahsine geldiğimizde bunu kaldırabilir bir vücuda ihtiyacımız var. Öyleyse vücudumuzun yapısal özellikleri de ona göre tanzim edilmiş olmalı. Dolayısıyla suyun bu kapta saklanabilir olması, buradan hasıl olacak kan ve bütün doku yapılarımızın nefai ilahiyeye hazır ve nazır olabilmesi için Allah-u Zülcelal'in emri ilahisiyle ikram olundu. Ama şimdi suyun bunu taşıyabilmesi için önce Nur-u Muhammedi'den haberdar olup ondan da üzerine bir şeyler alması lazım. Su harekete geçtikten sonra kendisine en yakın olan ve çekim gücü en yüksek cihette olan Nur-u Muhammedi'nin etrafında dönmeye başladı. Ve tam 7 kez döndü su Nur-u Muhammedi'nin etrafında. Nur-u Muhammedi'nin kendisiyle olan ilişkisi ancak bu kadar imkan tanıdı ve her bir dönüşü aslında bir devre ait şükrünü beyan etmek üzerineydi. Bizler de bugün Kabe-i Muazzama'nın etrafında 7 defa döndükten sonra tavafımızı tamamlayabilir olmamızın sebeplerinden biri de işte budur. Suyun Nur-u Muhammedi'nin etrafında dönmesi ve ona şükrünü beyandır. Tavaf ederken bunları da hatırınıza getirmeyi unutmayınız. Su birinci devrinde yaratıldığına şükretti. İkinci devrinde Allah-u Zülcelal'in takdirine şükretti, çünkü şimdi nefai ilahiye hasıl olacak Nur-u Muhammedi'den gelen insan ırkının kanı olacak, yapısı olacak, onun bütün damarları
ve ihtiyacı olan vücudunun ekseriyetini kapsayacak. İnsan vücudunun 2/3 civarının su olması unutulmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkacak. 3. devrinde Cenab-ı Hakk'ın taksimatına şükredecek. Çünkü Allah-u Zülcelal onu Nur-u Muhammediye nasip eyledi. Taksimatı 7 defa unsur eyledi ve insana bir imkan ile nefai ilahiyeyi takdir eyledi. Takdir taksim ile, taksimi Muhammedi ile hasıl oldu. 4. dönüşü mekanıdır. İnsanın artık bu mekanda olabilirliğine şükretti. 5.'sinde zamanın varlığına şükretti. 6.'sında her ne kadar hayatımızda zorluklara vesile olsa da hayatın hem manası hem gerekçesi hem de nihayeti için verilecek mücadelede illetin varlığına şükretti. Nasıl olur demeyin. Bugün nefis bir illettir ancak o illete karşı verilecek her mücadelede, atılan her bir adımda Rabbimizin verdiği izin ve inayetle ona vuslat etmek mümkündür. 7.'si de ruha şükretti su. Çünkü Allah-u Zülcelal nefai ilahiyeyi ruhla beraber takdim etti. Eğer sadece nefai ilahi hasıl olsa, ruh onda olmasa insanın kabiliyetleri bu denli olmayacak. Derin bir konu. Devam edelim. Allah-u Zülcelal'in takdir ettiği su 7 defa döndükten sonra Nur-u Muhammedi etrafındaki dönüşüm fonksiyonunu bitirmiş oldu. Ve oradan toprağın üzerine bir nem olarak ulaştı ki böyle şarıl şarıl akan bir su gibi düşünmeyin. Toprağın etrafında gelen o buharın tabiri caizse bir anda soğuk bir toprakla karşılaşıp onunla nem ilişkisi kurduğunu düşünün ama tabii ki gittikçe artıyor. Efendim bu esnada da 4 büyük melaike toprağın civarındalar. Her birisi bir cihette Rabbimizi zikrediyorlar ve onların her bir zikri devam ederken topraktaki su miktarı da gittikçe artmaya başlıyor. Bir diğer taraftan yaptıkları zikir hem bizim hayatımıza hem de bedenimize bir imkanın vesilesi oluyor. Tıpkı sondaki vesileler gibi onlar işin başında da vesile oluyor. Azrail aleyhisselam zannetmeyin ki sadece ölüme vesile oluyor. Birkaç ders önce ifade etmiştik. Aynı zamanda varlık unsurunda da çok şeye vesile oluyor. Efendim meselesi çok uzun ama özetle Siyer-i Nebi yolculuğunda beyan ediyoruz. Hep dediğimiz gibi hepsi ayrı bir kitap konusu. Cebrail aleyhisselam zikrine başladı. Allah-u Zülcelal'in emriyle. Subhanallahi ve Teala Subhanallahil Azim dedi. Bu sözü Allah-u Zülcelal tarafından namaza inkişaf ettirildi. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam namazı tarif etmeye başladığında o rükuda ve secdede henüz Cebrail aleyhisselam kendisine söylemekle hemen aynı anda bu kelimeleri söylüyordu. Çünkü birkaç ders sonra geleceğiz. Allah Resulü bunlardan çok önce yaratılmıştı. Kendisinde bu bilgi madden hasıl olmuştu. Cebrail aleyhisselam şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle'ye. Ya Rabbi senin yaratışının sınırı yoktur. Bu sınırsızlık Subhanallah ve Teala Subhanallahil Azim zikriyle insanoğluna baş tarafında Cebrail aleyhisselam bu arada insanın baş tarafında bu zikri beyan ediyor. Peygamberleri sevebilmek ve iman akidesine bağlılık konusunda şüphesizlik imkanının olmasına da vesile olmuş oldu. Bu zikir insanda bu şüpheleri de gidermeye vesiledir. Bir diğer taraftan beyan etmiş olalım kısaca. Cebrail aleyhisselam bu zikrini beyan ettikten sonra uzun bir müddet sonra Allah Zülcelal'in emriyle birazdan derste işleyeceğimiz üzere Sidretül Münteha'ya gönderiliyor şimdi. Bu arada Mikail aleyhisselamın duası hasıl oluyor. Onun zikri geliyor gündeme. İnsanoğlunda Hz. Adem Efendimizin toprağa nemlenirken o da ayak tarafında Ya Kuddus, Ya Selam ismi şeriflerinin zikrindeler. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama kadar bütün peygamberlerin dilinde dolaşan o muhteşem zikirle Ya Rabbi hakkının tayini ne üzerinedir buyurmuşlardı. Ya Rabbi sen bütün tayini onda neyin üzerine yapacaksın? Allah-u Zülcelal de ona kalbi gösterdi ve o kalbe hasıl oldu. Tabi bu zikir aynı zamanda insanlarda duyguların, zikrin bir
duygu olarak söz konusu olmasının ve feyz duygularının üstünlüğünün mümkünatını vesile eyledi. Toprak önce bir anda bu sözle beraber kalbinin üzerine Allah Azze ve Celle işaret edince Mikail Aleyhisselam bu sefer selamun kavlen min Rabbir Rahim zikrini beyan ettiler ve tam da bu anda toprak önce sertleşti ve kendini salmaya doğru geçecek hale geldi. Ama tam bu dersin sonunda selamun kavlen min Rabbir Rahim'le suya doyan toprak bir anda sertleşerek sert bir kaya gibi oldu. Elbette ki toprağa daha eklenecek olanlar var. Ve bu ekleneceklerle beraber İsrafil Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam'ın sözleri de var. Ama onlar yarınki derse. Şimdilik kalın sağlıcakla.